Herkese merhaba. Bugün uzun zamandır tarifi sorulan altıgen hırka yapımını anlatacağım. Sayfamda turunculu sarılı bir model vardı. Birebir o modelin aynısını gri renkle yapılışını anlatacağım. Bence grisi de çok güzel ve şık oluyor bu arada. Ben grisini yaparken Alize Superlana Klasik serisini tercih ettim. Altıgen hırkayı yaparken teknik olarak iki parçadan oluşuyor. Bunu şablon olarak da yine videoya ekleyeceğim. Şimdi ben bir parçasını önceden hazırladım. İkinci parçayı da sizinle birlikte hazırlıyor olacağız. Öncelikle sihirli halkayla başlıyorum. Sihirli halkanın içerisine 3 tane zincir çektim. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. İkili gruplar halinde ikili trabzanlar yapacağız. Aralarda 2 zincir var. Toplamda 6 tane bundan yapacağız. 1, 2, 3, 4. 6 tane grup yapmış olacağız. Altıgen hırka 6 tane ikili trabzan grubuyla başlıyor. Orta kısmı sıkıyorum. Sihirli halka yapmayı bilmiyorsanız daha önce çekmiş olduğum sihirli halkanın yapılışıyla ilgili videoyu da videonun açıklamasına ve videonun içerisine de link olarak bırakacağım. Ve sona geldim. Bu kısma geldiğimde bu birinci ilk 3 tane zincir yapmıştım ya, 3 zincirin tepesine bağlanmam gerekiyor. Aralarda da 2 tane zincir çekmiştim ama şu an son kısmı yaparken arada zincir çekmiyorum. Tığıma ipi doluyorum. Bağlanacağım noktaya batıyorum. Bir ip çıkarıyorum. Tığımda 3 tane ip var. Üçünü birlikte çekiyorum. Ve burada aslında bir 2 zincir kadarlık bir boşluğum oluşuyor yine. Bu şekilde bağlanıyorum. 3 tane zincir çektim. Şimdi ikinci sıradan itibaren ikili gruplar değil, üçlü gruplar olacak. 1, 2, 3 tane. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir var. Tığıma ipi doladım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. Aynı boşluğun içerisine 1, 2, 3 tane. Bir zincir çekiyorum. Bakın bu boşlukların içerisine ikişer tane yani köşe oluşturuyorum aslında. Her bir boşluğun içerisine bir tane köşe oluşturmuş oluyorum. 1, 2, 3, 6 tane boşluğun tamamına aynı işlemi yapıyoruz. İkinci sıra bu şekilde. Böyle örerken birazcık marullanacak bu. O yüzden hani doğru olmuyor gibi düşünmeyin. Şimdi sona geldik. Yine burada tek zincir olduğu için direkt ben bağlanıyorum ve bitiriyorum. Şimdi ikili trabzanlar yapmıştık. Yani ikili trabzanları ikili gruplar halinde 6 tane yaptık. Üzerine de her bir boşluğun içerisine 3'er tane ikili trabzan grubu yaptık. Aralarda 2 zincir, buralarda da 1 zincir. Şimdi köşede değiliz, aradayız. Şuralar artık bizim aralarımız. Şurası da köşeler. Aralarda 3 tane zincir yaptık. Bu bizim bir trabzanımız sayılacak yine. Bir tane ikili trabzan, bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burası arttırma kısmı değil. Artık arttırma kısımları sadece köşelerdeki kısımlar. Yani ben sadece bu köşelerdeki kısımlarda 3 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağım. Onun haricinde bu ara kısımlar tamamen 3 tane ikili trabzan, bir zincir olarak ilerleyecek. Bir zincir çektim. Köşeye geldim. Köşe kendini belli ediyor zaten. 1, 2, 3. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıyorum. 2, 3. Şimdi bir zincir çektim. Şu an aradayım. Önemli olan bütün boşlukların içerisine çalışma yapmamız. Şimdi ikinci sırayı da tamamladım. İkinci sırayı tamamladıktan sonra yine ilk 3 tane zincir yapmıştım. Tepesine bağlanıyorum ve kaydırıyorum ipi. 3 tane zincirle yükseldim. 3. sıraya geçtim. Bakın şu an yine köşede değiliz. Köşede olmadığımız için
Yine boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan, aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın yan tarafı da şu anda köşe değil. Şurası köşe, burası köşe değil. Burada da yine düz yapıyorum. Burayı neden ısrarla söylüyorum? Çünkü arttırmayı bu köşede değil de şurada yaparsanız model hepten bozulur. Yani eğer burada şaşırırım diyorsanız belki bir işaretleyici de takabilirsiniz. Her bir altı köşenin ucuna. Yani bu şekilde çalışanlar da var. Şimdi artık köşedeyiz. Köşede 3 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Bakın şöyle köşeleri şöyle tuttuğum zaman, buralar köşeler. Köşeleri tuttuğum zaman 3. sıradan itibaren, yani 1. sıra zaten düzdü, 2. sıra sırf arttırmaydı. 3. sıradan itibaren bu arada yaptığım kısımlar kademeli olarak artacak. Şuralar köşeler. 1, 1, 2. Bir sonraki sırada da 1, 2, 3 tane olmuş olacak. Ve köşelerimizde 6 tane de köşemiz var. Sıraları yaptıkça bu yapmış olduğumuz şu motifimiz büyüdükçe burayı böyle katlanır hale gelecek ve hani böyle şu şekilde bizim hırkamızın yarım kısmı da oluşuyor olacak. Hırkamızın yarım kısmı dediğim yer burası, şurası, şu kısım koltuk altı kısmı olacak. Bu kısım omuzdan itibaren kola uzanan kısım. Bu kısımda yakadan itibaren, boyundan itibaren ön tarafımıza uzanan kısım olmuş olacak. Bütün sıra boyunca tamamen böyle ilerleyeceğiz. Toplamda 19 sıra bu şekilde ilerleyeceğiz. Tabii bu ipi kullanıyorsanız ve ben 4 numara tığla örüyorum. 4 numara tığla bu ipten kullanıyorsanız 19 sıra. Ama ben size santim olarak söyleyeyim. İşte bakın şöyle katladığımda koldan itibaren kol genişliği toplamda 27 santim olmuş oluyor. Ve benim ipimle bu 19 sıra olmuş. Siz daha kalın bir ip kullanabilirsiniz. Bu 10 sıra olabilir. Veya daha ince bir ip kullanabilirsiniz. Bu 40 sıra olabilir. Boyutunu farklılaştırabilirsiniz. Ama mantık tamamen bu. 6 tane ikişerli ikili trabzan grubun üzerine modelimizi kuruyoruz. Ben ikinci parçayı da tamamlayıp birleştirme kısmıyla devam edeceğim. Evet, ben iki parçayı örüp geldim. Bunu nasıl katlayacağız kısmını da kağıt üzerinden çizerek göstereceğim. Şimdi bizim elimizde böyle altıgen bir parça olmuş oluyor. Şöyle 6 tane köşesi olan bir parça olmuş oluyor. Bu orta kısmı da bizim başladığımız nokta aslında. Sürekli bu şekilde birleştiriyorum. 5 ile 2'yi birleştiriyorum. Yani katlıyorum. 5'i 2'ye doğru katlıyorum. 5'i 2'ye doğru katladığım zaman şu şekilde bir parça olmuş oluyor. Bu benim hırkamın yarısı. Bu parçadan 2 tane yapıyorum. Bu parçadan 2 tane yapınca simetrik olarak hırkamın da diğer parçası oluşmuş oluyor. Yani bu parçadan 2 tane yapıp katlıyoruz. Sonrasında da şu orta kısmını birleştireceğiz. Şuraları dikeceğiz. Çünkü katladığımızda dikişsiz oluyor. Burada herhangi bir dikme işlemi yapmıyoruz. Burası zaten katlanmadan kaynaklı. Dümdüz bir şekilde geliyor. Sadece şu kısımları ve şu yeşille işaretlediğim, çizdiğim dalgalı kısımları birleştirme işlemi yapacağız. Ben birleştirme işlemini yapıyorum. Buralara bir sıra daha örüyorum. Bir sıra gidiyorum. Bir sırada gelirken birleştirme işlemini yapıyorum. Bunu siz dikerek de yapabilirsiniz. Yani bu iki parça olmuş oluyor zaten elimizde. İki parçayı birbirine dikerek de yapabilirsiniz. En son olarak da kol kısımlarını hafif böyle küçültmek için buralara lastik yapacağız. Çizimimin mükemmelliği yalnız. Son olarak şu şekilde bir hırkamız olmuş olacak. Altıgen hırkaların tamamında bu şablonu kullanıyorum. Şimdi her bir kenar, şu 1 ile 2 arası 47 santim. Dolayısıyla bunların arasındaki mesafeler de 47 santim. Tam da ben 19 sıra ördüm. Bu ipi kullandım. Bu benim 3. yumağım. Bu 100 gramlık bir ip ama metraj olarak 280 metreden oluşuyor. Toplamda bu 3. yumağım 2,5 yumak
tam gitti diyebilirim ama hani şu kısmını dikeceğiz. Şuraları birleştireceğiz. Kol lastiklerini yapacağız. Totalde 3 yumak gitti diyebilirim. Bundan çünkü çok az bir şey kalır sonrasında. Hırkamızın alt kısmına gelen, yani bel kısmına gelen kısımdan, kağıt üstünden şöyle göstereyim. Şuradan itibaren örmeye başlıyorum. Bir tane köşeden bağlandım. Toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bu sıranın tamamını ense kısmına gelene kadar aynı şekilde örüyorum. Yani ense kısmı dediğim sadece bir sırayı, bir bölümü, şöyle bir yüzü bu şekilde örüyorum. Evet, şimdi buraya kadar örmem gereken yere kadar ördüm. Şöyle örüp tamamlamış oldum. Burada şimdi bir zincir çekiyorum. Diğer parçaya bağlanacağım. Doladım. Karşı kısma denk gelen yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Böyle bir görüntü oluşmuş oluyor. Şu son sıra, aşağıdan yukarıya kadar ördüğüm sıra. Bir tane zincir çektim. Köşesinden birleştirdim. 3 tane trabzan grubuyla. Burada hiç zincir çekmiyorum. İpi serbest bıraktım. Şuradaki boşluğa geliyorum. İpi alıyorum. Geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar bir trabzan grubu yapacağım. Yine bu taraftaki gruba, yani örmediğim gruba yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, ipi serbest bıraktım. Bir sonraki boşluğa geldim. Birleştirdim. Zincir çektim. Tekrar ipe tığ doladım. 1 2 3 tane ikili trabzan grubu yapıyorum. Bu birleştirme tekniğini motifleri birleştirirken de kullanabilirsiniz. Ya ben genellikle motifleri bu şekilde birleştiriyorum. Herhangi bir şekilde birbirine dikme işlemi çoğu zaman yapmıyorum. Şöyle tekrar birleştirdim. Hep bir boşluğa, bir bu tarafa üçlü grup yapıyorum. Bu tarafa yaptığım üçlü grubu diğer parçaya birleştirmek için şuradaki boşluğa bağlanıyorum. Yani sıradaki boşluğa bağlana ilerliyorsunuz. Yani burada zaten karşılıklı şöyle üçlü trabzan gruplarımız oluşmuş oluyor ördükçe. Şöyle buraya örüyoruz, şuraya bağlanıyoruz gibi, böyle karşılıklı bağlana ilerlemiş olacağız. Şimdi bu sırt kısmının en sonuna geldim. En sonda şöyle bir kısım kalmış olması gerekiyor. Bir zincir çektim. Son köşe boşluğuna bağlanıyorum. 3 tane ikili trabzan grubu yapıyorum. Karşılıklı zaten nereye bağlanmamız gerektiğini örgümüz bize gösteriyor. Şöyle şuradan da bağlanıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bitiriyorum. Şimdi ben omuz kısımlarını da nasıl birleştirdiğimi göstermek istiyorum. Bu kısmı birleştirirken aynı yöntemle birleştirmiyorum. Ben sık iğne kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Çünkü kolun daha fazla uzamasını istemiyorum. Yani kol yeterince geniş çünkü. Bu kısmı dikebilirsiniz de, siz dikiş de yapabilirsiniz. Şurada yaka kısmındayım. Şimdi bu hırkanın yaka kısmını normalde şöyle üst üste koyduğumuzda yaka kısmı oluşmuş oluyor zaten. Şimdi buradan 1 2 3 4 tane trabzanlı gruptan sayıp 4 tanesine kadar olan kısmı dikeceğim. Yani şurada şöyle bir açıklık kalmasını istiyorum. Bu hırkanın modelinde bu şekilde. Şöyle eşleştire giderseniz yamukluk olmaz. 1 2 3 4. Köşelerden itibaren başlıyorum. Arka kısmında da köşeden başlıyorum. Yani şu ortada ördüğümüz iki sıranın haricinde başlıyorum. Ben buraya bir işaretleyici takacağım ve arka tarafa. Diğer tarafa da aynı işaretleyiciden takıyorum. Bilek kısmından bu işaretleyicilerin olduğu yere kadar kolu birleştireceğim yukarıdan. Ben burada birleştirmeleri yaparken şöyle kaydırma tekniği kullanıyorum. Şimdi burada önemli olan püf noktası şu iki taraftaki üçlü grupları üst üste denk getirecek şekilde yapmak. Yani burada bir kayma olması halinde kol yamuk birleşmiş oluyor. O yüzden şu iç kısımlardaki başaklardan
ipi alıp çekiyorum içinden. Birleştiriyorum. İpi alıp çekiyorum içinden. Birleştiriyorum. Burada ipi birazcık gevşek tutmanız yani şöyle şurada kasma yapmamasını sağlar. 2 tane parça örmüştük. Şu an şu kısmı yaptık. Yani üst kısmı kaydırma yöntemiyle birleştirdik. Bu kısmı da 2 defa daha 2 sıra daha örerek birbirine bağladık. Şimdi kol lastiği kısmını yapacağız. Lastik kısmını çok uzun tutmuyorum bu modelde. 2 sıra kadar bir lastik örgü yapacağız. Bu yöntemiyle tamamlamıştık ya, dikmiştik ya. Bu köşeden yine ikisinin olduğu köşeden ipi bağlıyorum ve bir zincir çekiyorum. İpi sağlamlaştırmak için. Kol toparlama kısmını sık iğneli değil, tekli trabzanlarla yapıyorum. Sadece üçlü grupların ortasındaki trabzanların tepesine bir yarım trabzan yapacağız. Diğer kısmını, diğerlerini atlıyorum. Bir yarım trabzan. Buraları bakın atladım hepsine. Bir yarım trabzan. Bir yarım trabzan. Yarım trabzan. Burada bir büzüşme olmasını bekliyoruz zaten. Bakın toparlanıyor burası. Bakın kol şu şekilde toparlanmış oldu. Şöyle bir balon kol gibi olmuş oluyor. Şimdi bunun üzerine 2 sıra lastik örgü yapınca burası birazcık daha düzgün bir hale gelmiş olacak. Şimdi şu başlangıç kısmına bağlanmadan ilk yaptığım tekli trabzana arkadan bağlanıyorum. Geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sefer arka taraftan bağlanıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sıradaki tekli trabzanın ön taraftan bağlanıyorum. Bir ikili trabzan. Sıradaki tekli trabzana arka taraftan bağlanıyorum. Bir ikili trabzan. Bu lastik sırası tamamen bir ön taraftan, bir arka taraftan bağlanmayla ilerliyor. Başlangıç noktasına geldim. Burada şu an bir ön bir arka bir ön bir arka yapmıştık. Şimdi burada artık hangileri ön hangileri arka olacağı kendini belli ediyor. Şu ön tarafta dikişi ön tarafta olanlar bunlar ön, şunlar arka. Önlerin üstüne ön, arkaların üstüne arka olacak şekilde bir sıra daha örüyoruz. Şimdi burası bakın burası ön. O yüzden burayı yine ön olarak öreceğim. Hiç zincirle falan yükselmiyorum. Direkt buraya bağlanıyorum. Şimdi burası bakın arka. Arka kısmı tekrar arkadan öreceğim. Önden arka kısma geldim. Tekrar arkadan. Bakın burası ön. Kendini belli ediyor. Önden bu kısmını tekrar arkadan. Başa geldiğim noktada bir yükselme yapmamıştım. Bir yükselme yapmadığım için direkt yanındaki trabzanın tepesine bir ipi alıyorum. Kaydırarak şöyle sıkıyorum ipi ve kol kısmımız tamamlanmış hali şu şekilde olmuş oluyor. Kol kısmının bakın. Şöyle bir kol toparlaması yapmış olduk. 2 sıralık lastikle. Burası lastik zaten adı üstünde böyle birazcık hafif geniş oluyor. Hırkamız tamamlandı. Yaka şekli bu şekilde. Kol şekli de şu şekilde olacak şekilde hırkamız tamamlandı. Hırkamızın üstünde duruşunun görüntüsü de bu şekilde olacak. Diğer turuncu olan hırkayla birebir aynı ölçülerde yapıldı. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Daha fazla videoların gelmesi için bu kısım benim için önemli. Yaptığınız ürünleri de benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.